Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Hakan. Bu video YouTube kanalımın ilk videosu olacak. Bu kanalda sizlere nasıl işsiz kaldığımla alakalı hikayelerimi paylaşacağım, deneyimlerimi paylaşacağım, neler öğrendim, bunlarla ilgili bazı önemli ipuçları ve önemli bilgiler vereceğim. Hepinizin bildiği üzere pandemi sürecinde çok hızlı ilerleyen, çok hızlı büyüyen IT sektörü pandemiden sonra ve özellikle de Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok büyük bir krizin içerisine girdi. Ya, o yüzden de Avrupa'da birçok firma ya kapandı ya da benim örneğimde olduğu gibi şirketlerin çoğu büyük oranda küçülmeye gitti. Ve tam bu noktada aslında benim hikayem başlamış oldu. Temmuz 2023'te şirketim %70 oranında küçülmeye gittiğini ve Product'la Engineering departmanlarını kapattığını açıkladı. Ve 13 Temmuz günü 70 civarı arkadaşımla birlikte maalesef işimi kaybettim. Tam o noktada ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Tabii o heyecanla hemen var olan CV'mi hızlı bir şekilde düzenledim. Sonra önüme gelen her ilana rastgele başvurmaya başladım. Nereden baksanız ilk etapta bir 50-60 şirkete başvurdum ve sıfır, yani sıfır geri dönüşle karşılaştım. Hiçbir geri dönmedi. Hepsi işte unfortunately ile başlayan o can sıkıcı mailleri, o şablon mailleri göndermeye başladılar. Tam o noktada ben de düşündüm. Acaba ben neyi yanlış yapıyorum ya da ne yapabilirim? Nasıl daha efektif CV'mi hazırlarım vesaire. İşte o noktadan itibaren aslında birçok farklı teknikle karşılaştım. Birçok farklı bilgiyle karşılaştım. Ve bu öğrendiklerimi de açıkçası sizlerle paylaşmak istedim. Evet, 9 aydır işsizim, iş bulamıyorum. Bunun da sebepleri çok 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 farklı. Bunlardan da bahsedeceğim ilerleyen günlerde ve her bir farklı durumla alakalı da farklı videolar çekeceğim. Örneğin 7 kez final sistemine kaldım, 7 kez elendim. Bu elenme sebeplerim nelerdi? Bunlarla ilgili de bahsedeceğim. Yani en son aldığım feedback mesela çok komik. Belki ufak bir bahsedebilirim. Hiç eleyecek bir metrik bulamadıkları için sadece toplam çalışma yılına bakmışlar ve diğer aday benden 2 sene daha fazla tecrübeli diye o adayla ilerlemişler. Mesela sırf bu sebepten elendim. Hani bunu niye anlatıyorum aslında? Sakın demoralize olmayın. Yani elendiğinizde aslında sorun bendeymiş gibi düşünmeyin. Sorun sizde olmayabilir. Ve büyük oranda da aslında sorun sizde değil. Sorun şu an bir ekonomide iki sektörün bu kadar kötü olmasında. Tahmin ediyorum ki siz de birçok ilana başvuruyorsunuz ve bir gün içerisinde 150-200 kişinin o ilana başvurduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar bu normal bir durum değil. 2 sene, 3 sene öncesini düşünün. Bir ilana başvurduğunuzda maksimum başvuran sayısı 50 ya da 60'tı ve biz o ilanlara başvurmuyorduk. Ya çok fazla rekabet var, benim CV'mi kim görecek diye. Ki şimdi düşünün, bir ilanda 200, 250 hatta 300 başvuru birden görebiliyorsunuz. Yani bu ve bunun gibi detay konulara bu video serilerinde değineceğim. İsterseniz birazcık da kendimden bahsedeyim tanışma amaçlı. Ben Hakan, 15 yıldır IT sektöründe çalışıyorum. Profesyonel kariyer hayatıma 2009 yılında Java Developer olarak başladım. Daha sonrasında Android Developer olarak çalıştığım birçok farklı mobil uygulama ve web uygulama projelerinde farklı pozisyonlarda görev aldım. Ve buraya da taşınırken Scrum Master Agile Coach pozisyonuyla taşındım, göç ettim. Dediğim gibi 2 sene önce eşim ve çocuğumla birlikte İstanbul'dan Berlin'e geldik ve serüvenimiz aslında Berlin serüvenimiz o noktada başlamış oldu. Her şey çok iyi ilerlerken bir gün o size bahsettiğim Temmuz 2023'teki kötü haberi aldım, işsiz kaldım. Benim de hikayem özetle bu şekilde. Detay videolara dediğim gibi sonraki günlerde devam edeceğim. Bu tarz içerikleri istiyorsanız bu videoyu beğenin, abone olun ve şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.